Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Yeni bir yıl yaklaşıyor. 2023 yılına az kaldı. Efendim tariflerimizde böyle tatlılar, kurabiyeler, çeşit çeşit hazırlamaya devam ediyoruz sizler için. Efendim bugünkü tarifimiz üzeri çikolatalı, içi güzel böyle tereyağı pudra şekerli, biraz limon kabuğu rendelenmiş güzel bir kurabiye olacak sizler için. Efendim burada kurabiyemizde 3 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı çiçek yağı, 1 paket vanilya, 1 yumurta sarısı, kabartma tozu az. Yarım pakete yakın koyuyoruz. Bir de limonum neredesin? Gel canım buraya. Bir limonun kabuğunun rendesini koyacağız içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Önce limon kabuğu rendesiyle başlayacağım kıymetli seyircilerim. İnce yerinden limonu rendeliyorum. Direkt unun üzerine. Böyle güzel, fresh bir tat gelecek içerisinde. Güzel olur. Çikolata, beyaz çikolata ve bitter ya da sütlü. Allah ne verse. Ay maşallah. Limon da bakın ne kadar güzel. Tatlı sarı duruyor. Ben çok seviyorum sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Subhanallah. Şimdi burada pudra şekeri, nişasta hepsini sırasıyla unun üzerine indiriyorum. Hazır mıyız? Birlikte yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızla aynı anda yaparsak yavrular çok mutlu olurlar. Sevgili seyircilerim, 3 su bardağının üzerine 1 limonun kabuğunu rendeledim. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çorba kaşığı nişastayı koyduktan sonra 1 paket vanilya, yarım paket ya da 1 çay kaşığı kabartma tozu. Güzelce şimdi burada bütün kuruları bir karıştırmamız gerekiyor. İyi performans elde edebilmek için kıymetli seyircilerim güzelce şöyle karıştırıyorum. Çırpma teliyle de karıştırabilirsiniz. Yeter ki burada pudra şekeriyle hepsinin karışımı dengeli olsun. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi karıştırım sağlandıktan sonra hemen ortasını açıyorum. Ortaya şimdi oda sıcaklığında yumuşacık tereyağı geliyor. Bakın görüyor musunuz? Bak yumuşacık. Bu çünkü önemlidir. Evet tereyağını koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ veriyorum. Üzerine tamam. Bir tane de yumurta kırıyorum. Bütün. Yumurtayı da kırdık. Tezgahımı toparlıyorum. Ellerimi sudan geçiriyorum. Biraz dağıtmış mıyım pudra şekerini oralara? Özür dilerim. Tertipli ve düzenli çalışmak her zaman için çok iyidir. Kafanız karışmamış olur. Dağınık çalışırsanız kafanız da dağılmış olur. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle ortadan başlıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartıyor. Sonra da şekil verme bölümüne geçiyoruz kıymetli seyircilerim. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Bakın görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Pamuk gibi bir hamur. Tüm ölçüleriyle sizlerle paylaştım. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım. Hemen ortadan ikiye kesiyorum ve iç dokusunu paylaşıyorum. Subhanallah. Çok güzel olmuş. Şimdi bunu buraya çikolatanın yanına alayım. Şimdi buradaki işte hemen bir hatırlatma yapayım. Hamurunuzu hazırladıktan sonra buzdolabı poşetine ya da streç filme sarıp dolapta bekletebilirsiniz. Çıkartıp ertesi gün, 2 gün sonra, 3 gün sonra çıkarın, yuvarlayın, hemen gönderin fırına. Bu püf noktasında sizlerle paylaşmak istedim kıymetli seyircilerim. Çocuklarla birlikte yapmayı unutmuyoruz. Yavrular mutfağa girsinler. Sevdirelim mutfağı yavrularımıza. Evet şimdi hemen tak tak kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ceviz büyüklüğünde. Evet efendim ceviz büyüklüğünde kesildi. Aralarda fındıklar var yalnız özür dilerim. Bak şu büyük şu biraz küçük. Hız yap işte biraz şov arasında karışabiliyor. Evet efendim şimdi hemen yuvarlıyorum. Kıymetli seyircilerim ceviz büyüklüğünde ya da daha küçük. Tamamen tercihinizde serbestsiniz. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlarla şimdi sayacağım. Kaç adet çıkmış olduğunu da sizlerle paylaşıyorum. Bakın yumuşacık tereyağı ve sıvı yağ karışımında koymuş olduğumuz ölçüler tam denk geldi. Ne eksik ne fazla.
garanti bir tarif çıktı sizler için. Hepsini yuvarlıyorum. Sonra da 160 derecelik fırının orta katında pişiriyorum. O sırada çikolataları eritmeye geçiyoruz. Bak, çikolatayı görelim mi? Görüyoruz. Sevgili seyircilerim, ölçümüzden kaç adet kurabiye çıktı? Hemen şimdi sayısını sizlerle paylaşıyorum. Tam 30 adet çıktı efendim. Ceviz büyüklüğünde 30 adet kurabiyemiz şu anda hazır. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiyi alıyorum. Fırın ölçümüz kaç derece olacak? 160 derece olacak. 160 derecede pişme süresini fırından çıktıktan sonra paylaşacağım. Yalnız bir hatırlatma yapmak isterim. Her fırının pişirme performansı farklı olabilir. Ondan dolayı yanıltmasın sizi. Şimdi piştikten sonraki süreci de göreceğiz. Sonra da soğuyorlar. Bandır. Nereye? Çikolataya bandırıyoruz. Sonra beyaz çizgiler olacak. Şimdi fırın yolculuğu. Canım, iyi yolculuklar. Sevgiyle gidiyor. Çocuklar heyecanla bekliyorlar. Anneciğim, geliyor kurabiyelerimizden güzel kokular diyecekler. Fırına gönderiyorum. Pişmesi için bekliyorum. Saatimi kontrol ediyorum. Sevgili seyircilerim, benmari usulüyle fil dişi çikolata, yani beyaz çikolata ve buradaki sütlü mü? Orası tam, burayı kestiremedim. Bitterle sütlü arasında bir çikolatamız. Burası 150 gram. Burada da 50 gram kadar çikolatamız var. Benmari usulü eriyorlar. Fırından kurabiyelerimiz çıkıyor. Hemen saatime bakıyorum. 15 dakika oldu. Sadece derecede bir değişiklik yaptım. 160'a atmıştım. Baktım hafiften yayılmaya başladılar. Anam babam dedim, ne yapacaksın? Hemen 10 derece yükselttim. 170 derecelik fırının orta katında turbofan kapalı olarak kurabiyemizi pişiriyoruz. Buyurun efendim. Fırındayız ve kurabiyeyi görüyoruz. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Çok güzel oldu. Kurabiyemiz fırından çıktı. Şimdi püf noktası kurabiyede, kurabiyeler tamamen soğuyacak. Soğuduktan sonra benmari usulüyle erittiğimiz çikolatalara batıracağız. Beyaz çikolatadan da çizgiler vereceğiz. Yavrular yapsın bu işlemleri. Çok mutlu olurlar. Sizler kanalıma abone olup destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi soğuması için bekletiyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda kurabiyelerimiz oda sıcaklığına geldi. Eritmiş olduğumuz sütlü ya da sütlüyle bitteri karıştırırsanız çok güzel olur ikisinin tadı. Şimdi şuradan alıyorum. Bakın zeminin nasıl piştiğini de görmek istersiniz. Gayet güzel. Hafif çatlamalar var çünkü bir tık içine kabartma tozu koyduğumuz için. Hiç çatlama olmasın derseniz o zaman kabartma tozu koymayın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi getiriyorum. Şöyle tutuyoruz parmak uçlarıyla. Benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolata ile yarısına kadar batırıyorum. Batırdım ve burada bulunduğu yerden çekiyorum bakın. Böyle çekiyoruz. Akanlar aksın şöyle bir. Evet, fazlasını burada geriye doğru akıtıyoruz. Ondan sonra yine aynı buradaki az önceki aldığımız yere geri bırakıyoruz. Gördünüz mü bakın, üstte yarısı çikolata ile kaplı, yarısı beyaz kalıyor. İki renkli bir kurabiye çıkmış oluyor. Kurabiyelerimiz, bandırmış olduğumuz çikolatalar üzerine yapıştı. Kağıttan bir külah yaptım. İnşallah külahtan külah yapımını daha sonra sizlerle paylaşacağım. Çünkü şuradaki detayın kaçmasını istemiyorum. Eritmiş olduğumuz benmari usulüyle sevgili seyircilerim, beyaz fil dişi çikolatamızı buradaki külahın içine doldurdum. Şimdi direkt üstüne sıkmayalım. Şurada ayrı bir yerin üzerine bir hafiften bir provamızı yapalım. Şuradaki çikolatanın üstüne. Tamam, çok güzel. Buradan geliyor demektir. Makasla da kesebilirsiniz. Tamam, ince çizgiler yapacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada ortadan başlayayım. Sevgili seyircilerim, şu anda 30 tane kurabiyemiz hazır hale geldi. Sonuncusunu da hemen
beyaz çizgilerini yapıyorum. O çok güzel oldu inşallah. Çay saatleriniz için harika bir tarif oldu. Her yerinden böyle çizgiler olursa beyaz çikolatayla şöyle paylaşayım isterseniz. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Subhanallah. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Güzel nimetler veriyor bizlere. Biz de Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Güzel sofralar kuruyoruz. Güzel insanlar inşallah sofralarınızda olsun. Kıymetli seyircilerim, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup yorum atıp beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bunu aman unutmayın. Bu çünkü çok önemli. Instagram'da, Facebook'ta tarifler paylaşıyorum sizlerle. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık. Buyurun sofraya diyoruz efendim.